Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlere öyle nefis bir yemek tarifim var ki bu yemek tarifi deneme rekoru kırar. Hazırladığım bu nefis ana yemek tarifine geçmeden kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Tarifimiz için ilk olarak 3 tane orta boy patates haşlanmaya bırakıyorum. Patatesler güzelce haşlandıktan sonra hemen sıcakken cam bir kasenin içerisine aldım ve iyice eziyorum. Patatesin içerisine 2 yemek kaşığı tereyağı ve 1 tatlı kaşığı tuz ekledim. Tereyağı ve tuz ile iyice püre kıvamına gelinceye kadar karıştırmaya devam ediyorum. Patates güzelce püre kıvamına geldi, yumuşadı. Şimdi hazırladığımız patatesi fırın kabının içerisine aktarıyorum. Ve hemen hızlıca düzeltiyorum. Patates püresini güzelce düzelttikten sonra fırın kabını kenara alacağım ve şimdi sıra tavuklarda. İlk olarak tavukların baharatlı karışımını hazırlıyoruz. Bunun için 1 çay kaşığı kişniş, 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı kırmızı tatlı toz biber, 1 çay kaşığı kekik ve 1 çay kaşığı sarımsak tozunu ekliyorum. Baharatların hepsini iyice karıştırarak hazırlıyorum. Hazırladığımız bu baharat karışımı tavuklara inanılmaz lezzet katacak. Bu baharat karışımını her türlü tavuk yemeğinde kullanabilirsiniz. 5 parça kemiksiz tavuk butu kullanıyorum ben. Tavuk pirzola aslında ama kemiklerini çıkararak hazırladım. Şimdi onları tavanın içerisine alıyorum. Ve hazırladığımız baharat karışımını tavuk pirzolaların üzerinden bol bol serpiyorum. Hazırladığımız bu baharat karışımı ile birlikte pişen tavuklar gerçekten inanılmaz lezzetli olacak. Hem de kızarmasında da güzel yardımcı olacak bu baharatlar. Şimdi tavukların diğer yüzlerini çeviriyorum. Derili yüzeyleri altta kalacak şekilde hazırladıktan sonra tavanın altını açıyorum ve pişirmeye başlıyorum. Kalan baharat karışımını da tavukların bu yüzeyine bol bol serpeceğim. Ve ardından tavukları pişmeye bırakacağız. Nar gibi kızarıncaya kadar tavuk pirzolaları tavada pişiriyoruz. Cızır cızır pişen tavuk pirzolaların sesini duyuyorsunuz. Derili kısımları nar gibi kızarmaya başladı gördüğünüz gibi. Hemen diğer yüzeylerini de çeviriyorum ve orasının da güzelce pişmesini sağlayacağım. Ardından tavuklar da hazır olacak. Tavuklar artık güzelce pişti. İki yüzeyde nar gibi kızardı gördüğünüz gibi. Şimdi hazırladığımız bu tavukları fırın kabının içerisine aktaracağız. Nar gibi pişen bol baharatlı tavuk pirzolaları patates püresinin üzerine yerleştiriyorum. Hazırlayabileceğiniz en lezzetli fırında tavuk patates yemek tariflerinden bir tanesini hazırlıyoruz. Tavuğun ve patatesin uyumu gerçekten muhteşem oluyor. Tavukları pişirirken yağ koymamıştım. Kendi yağı bol bol çıkmış. Şimdi onu da üzerinden gezdiriyorum ziyan olmasın diye. Sıra geldi kremalı mantarı hazırlamaya. Bunun için 1 yemek kaşığı tereyağını erittikten sonra içerisine 1 büyük soğan ve 300 gram mantar ekliyorum. Mantarlar minik minik olduğu için ben doğramadım. Tüm kalmasını istedim. Pişince de zaten küçülecekler. Soğanı ve mantarı tavanın içerisine aldım. Şimdi güzelce karıştırıyorum ve yüksek ateşte soğan ile mantarı pişirmeye başlıyorum. Çok fazla suyunu salmaması için yüksek ateşte soteleyeceğim iki sebzeyi. Yüksek ateşte pişirdiğimiz için mutlaka kontrol edin. Dibi tutabilir, hiç belli olmaz. Ara ara karıştırarak soğan ve mantar yumuşayıncaya kadar pişirmeye devam ediyoruz.
Soğan ve mantar güzelce pişti, yumuşadı. Gördüğünüz gibi mantarlar iyice küçüldüler. Minik minik çok tatlı haldeler. Eğer siz de böyle minik mantar bulabilirseniz yemeğin üzerinde çok güzel görünüyor. Şimdi mantarın kremalı sosunu hazırlayacağız. Bunun için yarım su bardağı sütün içerisine 1,5 yemek kaşığı un ekliyorum. Un ile sütü iyice karıştırıp pürüzsüz bir kıvama getiriyorum. 100 milim krema, hazırladığımız sütlü unlu karışıma ekliyorum. Yarım çay kaşığı kadar karabiber ve 1 tatlı kaşığı tuzunu da ekledikten sonra kremalı mantarı karıştırarak kıvam alıncaya kadar pişiriyorum. Çok hızlı şekilde kıvam alacak. Bu aşamada mutlaka karıştırarak pişirin. Tamamının kremalı yapmadım ağır olmasın diye. O yüzden bir kısmına sütlü karışım, bir kısmına da krema koydum. Bu şekilde çok güzel, hem lezzetli hem de ağır olmadı. Gördüğünüz gibi zaten kremalı mantar hızlıca kıvam aldı, artık toparlanmaya başladı. Toparlandıktan sonra hemen ocağın altını kapatıyorum ve kremalı mantarı ocaktan alacağım. Kıvamı bu şekilde olacak. Şimdi hazırladığımız kremalı mantarı da tavukların üzerinden böyle kaşık yardımıyla gezdiriyorum ve yerleştiriyorum. Hazırladığımız bu fırında tavuklu, patatesli, mantarlı yemek tarifini isterseniz güveçlerde de porsiyonluk olarak hazırlayabilirsiniz. Misafir sofralarınızda ikram edebileceğiniz çok lezzetli bir yemek tarifi oluyor. Porsiyonluk hazırlarsanız eğer sunum yapması, servis yapması çok daha kolay bir yemek tarifi olacak. Kremalı mantarını da yerleştirdikten sonra şimdi son olarak üzerinden bol bol kaşar peyniri rendesi ekliyorum. Ve ardından hazırladığımız bu nefis yemek tarifini fırına gönderiyoruz. Kaşarlar eriyip kızarıncaya kadar fırında tutacağız. Gördüğünüz gibi kaşarları nar gibi kızardı. Hala kaynamaya devam ediyor fıkır fıkır. Çok ama çok güzel görünüyor. Lezzeti de şahane. Patatesin, tavuğun, kremalı mantarın uyumunu size anlatamam. Gerçekten çok ama çok lezzetli oldu. Kapış kapış giden bir yemek tarifi oldu bizim evde. Ertesi güne kalmadı. Çok bereketli, çok doyurucu bir tarif. Verdiğim bu ölçülerle rahatlıkla 5-6 porsiyon yemek servis edebilirsiniz. Eğer siz de fırında tavuk yemekleri tariflerini seviyorsanız, patatesli tavuklu yemek tarifleri arıyorsanız, patates, tavuk ve mantarın bu uyumunu kaçırmayın derim. Mutlaka bu yemek tarifini denemelisiniz. Denedikten sonraki yorumlarınızı mutlaka aşağıda bekliyorum. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.